Sevgili gençler merhaba. Meslek Hikayeleri bölümünde ödeme sistemlerinde çalışan sistem analisti Nazlı Hanım'la beraberiz. Nazlı Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Nasılsınız? buldum. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ödeme sistemlerinde çalışan bir sistem analisti olarak bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Nazlı Hanım kimdir? Tamam. Ben Nazlı. Bu sektörde 5 senem bitti. 6. seneme giriş yaptım. Aslında sektöre giriş yaptığımda ödeme sistemlerinde uzman yardımcısı olarak rol alıyordum. Ondan sonra bir mobil uygulamada bir ürün müdürlüğü yaptım. Sonra şu an çalışmakta olduğum aslında kurumun bir parçası olan yerde sistem analisti olarak rol alıyorum. Aynı zamanda ekip lideriyim. Peki bu bölümde çalışabilmek için gençler hangi bölümü okumalı? Endüstri mühendisliği aslında çok benim de yüksek lisansını yaptığım bir alan olduğu için bildiğimden söylüyorum. Bu çok önemli. Endüstri mühendisliği çok önemli. Tabii ki de bilişim sistemleri, bilgisayar mühendisliği, işletme, matematiğine güvenen kişiler için işletme kesinlikle çok önemli. Bir de benim aslında hani keşfettiğim, gözlemlediğim siyaset bilimi mezunları aslında bizim alanda analitik düşünme ve yorumlama kısmında hem veriyi hem müşteriyi tutma olarak çok yetenekliler. Bu alanları önerebilirim. Peki gençlerin gözü korkmaması açısından söylüyorum. Ne yapıyorsunuz meslek olarak? Hangi alanlarda ne gibi faaliyetleriniz var? Biraz da anlatabilir misiniz? Tabii. Şu an aslında ödeme sistemleri sektörünün POS'larda, Android cihazlarda, Android POS'larda ödeme alınmasını sağlayan bir ödeme ürününde çalışıyoruz. Ekibimle birlikte. Bu iki iş kapsamında hem müşterilerimize ödeme sistemleri sektöründe POS olarak ödeme almalarını sağlayıcı bir ürünü yapıyoruz. Sahadan gelen yani müşterilerin canlı ortamda yaşadığı sorunları çözüp onlara aslında çözüm önerileri sunuyoruz. Örnek vermek gerekirse yemek sepeti POS, kapıda temassız ödeme ürünü, bir taksi POS, MNG Aras Kargo'nun aslında kapıda kartı Android cihazı arkaya okuttuğumuz ürünler bizim parçası olduğumuz, bizim sahaya sürdüğümüz ürünler. Peki ödeme sistemi deyince aklıma bankalar geliyor. Bankalarla ilişkiniz ya da bağlantınız nedir? Çalışıyorsunuz değil mi bankalarla da? Tabii bankalarla çalışıyoruz. Bankalarla platforma gelen müşterilerimizin buralardan terminal alıp işlem geçebilmeleri için yani buradan ödeme almalarını sağlamak için bankalarla birebir entegrasyon yapıyoruz aslında. Bu teknik entegrasyon sonrası aşama aşama tamamlandıktan sonra gerçek ortamda, gerçek hayatta ödeme almalarını sağlıyoruz. Yani bu terminaller bankaya ait. Böyle bir entegrasyon sonrası sahaya çıktığını söyleyebiliriz. Evet, bir kadın yönetici olarak yaşadığınız zorlukları da merak ediyorum. Neler yaşadınız, ne gibi zorluklar yaşadınız? Öncelikle ekibimle ilgili hiçbir sorun yaşamıyorum. Ekibime gelmiş gitmiş herkes çok saygılı, çok bu cinsiyetsiz bir çalışma ortamımız var. Yani yaşadığım zorluklarda işte bazen daha ilk başladığım zamanlarda bazen bilgi seviyem veya tavır olarak müşteriden böyle tepkiler alıyordum ben de çünkü hem genç gözüktüğüm için, genç olduğum için evet ben anlatacağım deyip aslında toplantıyı ele alıp ilerlemeyi zaman içinde öğrendim. Bu çok normal bir durum. Ben bunu böyle çok karşılamıyorum. Ancak günümüzde daha çok farkındaysanız siz de özellikle banka ve fintech sektöründe çok fazla kadın yönetici öne çıkıyor. Bu da biraz aslında biz kadınların çok yönlü düşünme, bir konuyu birden fazla yapma gibi hem sosyal hem analitik toparlama yetenekleriyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu zaman içinde aştığım bir konu oldu. Böyle söyleyebilirim. Şimdi bizi çok sayıda veli takip ediyor. Evet. Aileler çocukların geleceğiyle ilgili de biliyorsunuz ki hep kaygılı oluyorlar. Evet. Meslek seçimlerine yönelim anlamında onların ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? Öncelikle burada aslında ben çok şanslı bir çocuktum. Bu yüzden hani çocukların ne istediğini, yeteneklerini zaten çok küçük yaşta fark edip çocuklar söylüyorlar. Öncelikle ailelerin bunlara kulak asmasını öneriyorum. İkincisi bizim sektörümüzde
Yani sayısal anlamda bir mühendislik olsun olmasın çok çeşitli insan bulunduğum mesleği öğrenip, müşterilerle konuşup, teknik anlamda entegrasyonu sağlayıp, şirketlerle, bankalarla konuşup aslında sorun çözen çok fazla insan var. O yüzden çok farklı alanlardan da bu sektöre insan girebiliyor. Bunu öneriyorum. O yüzden bizim sektör için en önemli şey, şu an yaptığım işin en önemli şey istekli olmak. Problem çözmeyi seven, bir şeyleri kurcalamayı meraklı olacak aslında kişiler, bizim mesleğe çok müsait kişiler. Şimdi ekip liderisiniz, Evet. gençlerle çalışıyorsunuz. Evet. Bu programı da daha ağırlıklı gençler takip ediyor. Evet. Gençlere ne söylemek istersiniz? Gençlere olan inancım, yani ben bir kuşak gerideyim. Aslında kendileri olmalarını ve şu an sorgulayıcı tavırlarını sürdürmelerini öneriyorum. Meraklı olmak, bir şeyleri kurcalamak, nedenini sorgulamak aslında bizleri daha öteye taşıyan gençlerin şu an yaptığı şeyler. O yüzden benim ek bir önerim yok. Sadece bazen işte şunu da yapsalar iyi olabilir diye gözüme takılan konular var. Mesela işte İngilizcelerini daha iyi seviyeye getirmelerini öneriyorum. Bu çok önemli. Bizim sektörde bulunmak isteyen insanların matematik gibi, sizin branşınız biraz da matematikte daha becerikli, daha kendine güvenecek şekilde çalışabilmeleri, matematik alanında geliştirmelerini öneriyorum. Bir de çok kitap okumak önemli bir konu. İstedikleri her şeyi okusunlar. Ben herhangi bir edebiyat bilirkişisi değilim. Okusunlar, kurcalasınlar. Başka bir önerim yok şimdilik. Aklıma bunlar geliyor. Peki bölüme baktığımızda aslında merak ettiklerinde ödeme sisteminde çalışan biri olarak kitabı tavsiye ediyorsunuz. Evet. Neden bu kadar önemli kitap okumak? Çünkü sektör aslında çok analitik bir sektör olsa da karşılıklı müşterinin ne istediğini anlayıp ona göre bir iş yapmak, yaptırmak, test etmek, kontrol etmek bizlerin görevi. Bu yüzden kimin ne demek istediğini daha tek seferde anlayıp kendimizi de biz sistem analistlerinin, test yapan test analiz uzmanlarının aslında kendini daha kısa ve daha daha doğru anlatabiliyor olması gerekiyor. Bunun ihtiyacını bugün attığımız maillerde, dokümantasyonlarda çok fazla görüyorum. Doğru şekilde konuşmak ve yazmak o yüzden çok önemli bir meziyet. Bunun için öneriyorum. Çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için çok teşekkür Rica ediyorum. Çok ederim. keyifli bir sohbet oldu. Rica çok teşekkürler. ediyorum. Beni de buraya konuk aldığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. teşekkürler. Sevgili gençler, haftaya farklı uzmanlarla, farklı konularla tekrar aranızda olacağız. Programı beğendiyseniz yorum yazmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.